Merhaba, ben Nesibe. Yeşil'in Elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Fransız mutfağının ünlü tariflerinden biri olan galetin tarifini paylaşıyorum. Altının kıyır kıyır hamuruyla Fransız mutfağının özellikle yaz akşamları için hafif ve doyurucu tarifi olan galetin videosunu izlerken umarım keyif alırsınız. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Tarifimize öncelikle galetin kıyır kıyır olan hamurunu hazırlayarak başlayalım. Galet hamuru bir çeşit kiş ya da tart hamurudur ve en hızlı, en kolay şekilde mutfak robotunda yapılır. Mutfak robotunun derin haznesinin içerisine klasik su bardağıyla 1,5 su bardağı un alalım. Galet hamurunuzu çok daha kıtır, çok daha güzel yapmak istiyorsanız dolu dolu 2 yemek kaşığı mısır unu koyalım. Bir tutam tuz ekleyelim. Ve buzdolabından yeni çıkarmış olduğumuz 115 gram tereyağını gördüğünüz gibi küçük küçük küpler halinde kesip karıştırma kabının içerisine alalım. Eğer çok sıcak bir ortamda çalışacaksanız tereyağınızı dondurabilirsiniz. Eğer mutfak robotu kullanmayacaksanız tereyağını buzlukta dondurup tereyağını rendeyle rendeleyip hamurla çatalla karıştırarak da bu güzel hamuru elde edebilirsiniz. Ama mutfak robotuyla dakikalar içerisinde hızlıca bu işlemi yapabilirsiniz. Tereyağlarını da gördüğünüz gibi küçük küçük kesip koyduktan sonra mutfak robotunun kapağını kapatalım. Mutfak robotunu 40 saniye kadar çalıştıralım. Ve tereyağların küçük küçük parçalanıp etrafının unla kaplanmasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi tereyağlar minicik minicik parçalanmış ve etrafı unla kaplanmış. Bu tam olarak galette hamurunda olmasını istediğimiz şey. Böylelikle hamurumuz piştiği zaman küçücük tereyağı parçacıkları eriyecek ve hamur kıyır kıyır bir hale gelmiş olacak. Mutfak robotunun kapağını kapatalım ve tekrar 20-30 saniye kadar çevirelim. Robotu tekrar çalıştıralım ve robot çalışırken 2 yemek kaşığı kadar soğuk su ekleyelim. Ama lütfen 2 yemek kaşığından daha fazla eklemeyin. Ve suyu lütfen peyderpey ekleyelim. Hepsini birden eklemeyelim. Gördüğünüz gibi hamurumuz toparlandı. Bundan daha fazla lütfen eklemeyin. Ben yarım çay bardağı suyun yarısını kullandım. Yani toplamda 1,5-2 yemek kaşığı kadar. Hamurumuza daha çok su eklersek o zaman hamurun yapısını bozarız. Robottan aldığımızda hamur nispeten bütünleşmiş ama tamamen de hamurlaşmamış olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi hala parçalar halinde, hala biraz crumble halinde. Böyle olması gerekiyor. Eğer çok fazla su eklerseniz o zaman hamur gibi olur. Bunu istemiyoruz. Bu aşamada elimizi çok fazla değdirmemeye çalışalım. Çünkü tereyağlarının erimesini istemiyoruz. Gördüğünüz gibi yavaşça toparlayalım ve bir disk şekli verelim ve streç filmle kaplayıp buzdolabına kaldıralım. Buzdolabında en az yarım saat, mümkünse 1-2 saat bekletelim. Böylelikle tereyağları tekrar soğuyacak, tekrar kendini toparlayacak ve galetimizin kıyır kıyır olmasını sağlayacak. Hamur buzdolabında dinlenirken biz galetin iç malzemelerini hazırlayalım. Bunun için bir dal maydanoz ve bir dal dereotunu ince ince doğrayalım. Bir karıştırma kabının içerisine alalım. Ve içerisine 150-200 gram kadar peynir koyalım ve bu peyniri çatal yardımıyla güzelce ezip maydanoz ve dereotu ile iyice karıştıralım. Ben keçi peyniri kullandım. Çünkü Fransız kafe ve restoranlarında sık karşılaştığım bir şey. Üzeri domatesli, altı keçi peynirli galet. Ve tadını da çok beğendiğim için, domates ve kabağa çok yakıştırdığım için ben keçi peyniri kullandım. Ama keçi peyniri kullanmak istemezseniz onun yerine beyaz peynir kullanabilirsiniz, çökelek kullanabilirsiniz, ricotta kullanabilirsiniz ya da suyu iyice süzülmüş, artık daha nispeten sertleşmiş olan krem peynir kullanabilirsiniz. Bunların hepsiyle de gayet güzel olur. Ama biraz daha Fransız esintisi olsun istiyorsanız, biraz daha Fransız kafe restoranlarındaki gibi olsun istiyorsanız keçi peynirini denemenizi tavsiye ederim. Çünkü kesinlikle kaliteyi bir tık üste çıkartıyor.
Peynir karışımımızı hazırlayıp bir kenara aldıktan sonra sebzeleri hazırlayalım. Bir tane orta boy kabağı kabuklarını soymadan gördüğünüz gibi ortadan ikiye keselim. Sonra da mümkün olduğunca ince ince yarım aylar şeklinde doğrayalım. Ve doğradığımız kabakları bir tabağa alalım. İstediğimiz miktarda çeri domatesleri gördüğünüz gibi ortadan ikiye keselim. Ben yaklaşık 150-200 gram kadar kullandım. Siz çeri domates kullanmak istemezseniz onun yerine normal yemeklik domates kullanabilirsiniz. Ama lütfen kullandığınız domates çok sulu bir domates ya da çok sulanacak bir domates olmasın. Mümkün olduğunca etli bir domates olsun. Eğer yemeklik domates kullanacaksanız onları da halka halka doğrayarak kullanabilirsiniz. Bütün çeri domatesleri de doğradıktan sonra onları da kabakla aynı tabağın içerisine alalım ve bu sebzelerimizin üzerine yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar iyi kalite zeytinyağı gezdirelim ve bir kaşık yardımıyla bunları karıştıralım. Hepsinin zeytinyağıyla güzelce buluşmasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi sebzelerin üzerine tuz eklemedik. Çünkü eğer domatese ve kabağa tuz eklersek onlar biz fırında galeteyi pişirirken çok fazla sulanır. O yüzden bu aşamada tuz eklemiyoruz. Tuzu en son fırından çıktığı zaman ekliyoruz. Ve sebzelerimizi bir kenara alalım. Ve artık galet hamurumuzu açabiliriz. Buzdolabından çıkarmış olduğumuz galet hamurunu bir yağlı kağıdın üzerine alalım ve merdane yardımıyla yavaş yavaş büyütelim. Ben bu videoyu çekerken çok sıcak günlerdi ve hamuru yaparken hamur sıcaktan etkilenip bozulacağı için ve hamurun yapısının bozulmasını da istemediğim için, kıyır kıyır bir galet elde etmek istediğim için hamuru buzdolabına değil, derin dondurucuya koydum ve derin dondurucuda yarım saat beklettim. Eğer hamurunuzun kenarları istediğiniz düzlükte, istediğiniz şekilde olmamışsa hiç sorun değil. Galet zaten salaş bir yiyecektir. Öyle mükemmel bir şekil olmasına gerek yok. O yüzden kenarlarının çok düzgün olup olmadığını çok önemsemeden mümkün olduğunca hızlı bir şekilde hamurumuzu açalım ve istediğimiz büyüklüğe getirelim. Hamuru yeterince büyütüp yeterince incelttikten sonra hazırlamış olduğumuz maydanozlu peynir karışımını hamurun ortasına güzelce sürelim. Galet hamurunun üzerine iç malzemeyi yerleştirirken hamurun kenarlarında yaklaşık 3-4 santim kadar boşluk kalmalı. Çünkü hamurun kenarlarını ortaya doğru katlayacağız. O yüzden peyniri sürerken de lütfen gördüğünüz gibi birazcık boşluk bırakın. Peynirin üzerine doğramış ve zeytinyağlamış olduğumuz kabakları gördüğünüz gibi döşeyelim. Ve üzerine de yine doğrayıp zeytinyağladığımız çeri domatesleri gönlümüzce yerleştirelim. İstediğiniz miktarda kabağı ve çeri domatesi yerleştirdikten sonra galet hamurunun kenarlarını gördüğünüz gibi biraz yüksekçe olacak şekilde pileli pileli katlayalım. Ve hamurun altına yine domateslerden koyalım. Ve küp küp doğradığımız feta peynirlerden koyalım. Yani beyaz peynir koyalım. Yine üzerine birkaç tane kabak koyalım. Ve galeti böyle hazırladıktan sonra bir tane yumurta sarısını çırpalım. Bu yumurta sarısından galetin hamurunun kenarlarına iyice sürelim. Bunun üzerine de istediğimiz miktarda susam dökelim. İsterseniz sebzelerin üzerine de benim gibi dökebilirsiniz. Ve galeti önceden ısıtılmış alt üst ayar 200 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Ve galeti ister çay saatlerinde, ister kahvaltı sofralarında, ister akşam yemeklerinde yan menü olarak gönlümüzce servis edelim. Bu Fransız mutfağında genellikle yazın sıcaklarında yaz akşam yemeği olarak yapılır. Çok da keyiflidir, çok ağır değildir, hafiftir, kıyır kıyırdır ve açlık gidericidir. Gördüğünüz gibi galet fırından çıktı ve galetin olması gereken hamuru tam olarak böyle gösteriyorum. Kıyır kıyır ve ara katmanları görüyorsunuz.
bu hamurun ne kadar kıyır kıyır olduğunu gösteriyor. Umarım bu galet tarifini beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde yapar, sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tarifi başkalarının görmesini istiyorsanız tarifimin linkini paylaşmayı, mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere, sevdiklerinizle birlikte afiyette kalın.